Merhaba, ben Doktor Aytun Çorbacıoğlu. Perinatoloji uzmanıyım. Size bugün bu gördüğünüz ikili test formunu nasıl yorumladığımızı kısaca anlatacağım. İkili test formunun ilk kısmında hastanın yaşı, gebelik haftası ve ismi yazar. Hemen altındaki düzeltme faktörleri kısmında gebenin ağırlığı, sigara kullanıp kullanmadığı, etnik kökeni, tüp bebek olup olmadığı, diyabetin olup olmadığı bilgileri yazar. Hemen bunun altında da biyokimyasal sonuçlar kısmı var. Biyokimyasal sonuçlarda ikili testte kullandığımız olan iki hormon yani PAPA ve beta-HCG'nin değerleri ve onların düzeltilmiş mumları yazar. Biyokimyasal sonuçların hemen sağında ultrason verisi kısmı yer almaktadır. Burada bebeğin ölçümünün kaç haftaya tekabül ettiği yazmaktadır. Hemen altında ultrason tarihi, CRL ölçümü yani bebeğin başından popoya kadar olan mesafe. Hemen altında da nukal translüsensi yani ense kalınlığı ölçümü yer almaktadır. Yine genelde bu da mom değerleri olarak bildirilir. Burada 1.42 momdur. Yani ortalamadan birazcık yukarıda olan bir ense kalınlığı ölçümü mevcuttur. Bazı raporlarda nazal kemik burada olduğu gibi mevcut mu değil mi o da yine kaydedilmektedir. Sol tarafa geri döndüğümüzde riskler bölümünü göreceksiniz. Burada yaş riski, biyokimyasal trizomi 21 riski, kombine trizomi 21 riski ve trizomi 13-18 riski yer almaktadır. Yaş riski o yaşta olan her gebede aynıdır ve yaşa göre mevcut olan Down sendromu riskini yazmaktadır. Örneğin bizim bu rapordaki gebenin yaşı 29,5'tur ve 29,5 yaşa tekabül eden Down sendromu riski 1/711'dir. Yani kişiden kişiye göre değişen bir parametre değildir. Hemen altındaki biyokimyasal trizomi 21 riski PAPA ve beta-HCG hormonlarıyla hesaplanmış olan Down sendromu riskidir. Bu hesapta ense kalınlığı dahil edilmemiştir. Hemen altında da kombine trizomi 21 riski vardır. İşte bizim için önemli olan risk oranı budur. Burada hem ense kalınlığı hem annenin yaşı hem de PAPA ve beta-HCG'den alınmış olan veriler kullanılmaktadır ve nihai sonuç budur. Bu testte nihai trizomi 21 riski 1/653'tür. Yani yorumlarken biz kombine trizomi 21 riskini esas alırız. Yaş riski veya biyokimyasal riski esas olarak kabul etmeyiz. Hemen altında da trizomi 13-18 riski yazmaktadır. Burada 1/10.000 olarak kaydedilmiştir. Bu da yine trizomi 21 gibi sık görülen iki kromozom hastalığı trizomi 13 ve 18 için kişinin hormonları ve ense kalınlığı hesaplanarak elde edilmiş olan riskidir.